Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Şu anda saat gece 3'ü 5 geçiyor. Kingshot'a yeni bir etkinlik geldi. Ay Işığı Lütfu paketi. Etkinliğin ismi de Ay Işığı'nda kutlama etkinliği. Zaten burada bir etkinlik gelmeden önce intikal bir gün önceden, birkaç gün önceden gözüküyor. Fener Festivali görünümü de eklenmişti. Şimdi ben size detaylı bir şekilde arkadaşlar bu etkinlik nasıl oynanır? Paket alınır mı, alınmaz mı? Bu etkinlikte yapmanız gereken şeyleri detaylı bir şekilde anlatacağım. Hızlıca editleyeceğim. Kapağını falan yapacağım. Muhtemelen saat 4-4.30'da gece atmış olacağım. Yani siz bunu sabah izliyor olabilirsiniz ya da birkaç gün sonra izliyor olabilirsiniz. Siz bu etkinliği oynamadan hızlıca çekmek istedim ki etkinlikte hatalar yapmayın. Hemen şuradaki paketlere gelelim abi. Ücretsiz olanı bir alalım. İkinci paketimize geldiğimizde bize 230 liraya bir tane kalıcı çerçeve veriyor. Şimdi %2 ekip savunması veriyor. Biz bunu satın aldığımız anda bu bizim çantamıza gelecek. Çantamızda kullan dediğimiz anda kuşan gelecek. Kuşanıp kuşanmamak sizin elinizde, tamamen görüntü. Kuşanmadığınız takdirde de çantada artık kullan dediğiniz için %2 ekip savunması size eklenecek bonus olarak şuradan görebilirsiniz. Bonus detaylarınıza girdiğinizde buradaki fazladan şehir görünümleri, işte ekip savunmaları, mesela diyelim ki ben 5 tane o görünümden almışım, %10 birikiyor. Bu %150'ye kadar birikecek, belki ileride daha da fazla olacak. Şehir görünümleri de aynı şekilde birikir arkadaşlar. Bu bilgi sizin çantanızda, aklınızda kalsın. Bu arada videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Alarm kurmak zorunda kaldım bu videoyu çekmek için. Her neyse, sizi çok yormadan hemen etkinliğimize gelelim. Paketlerin detaylarına geçeceğim. Önce bir etkinliğimize bakalım. Alınır mı, alınmaz mı? Şimdi burada bir boyama muhabbeti varmış. Ne bu? Onur sıralaması var. Sıralamada ilk ona girersek kalıcı olarak şehir görünümü alabiliyoruz ve %2 ekiplerin saldırısı. Şimdi buradaki şehir görünümü şu şekilde arkadaşlar. Tamamen görüntü. Buradaki +2 gördüğünüz gibi zaten yüzdesel olarak değil. Yani sizin 1000 istatistiğinizi %2 ile çarpmıyor. 1002 oluyor istatistiğiniz. O şekilde düşünebilirsiniz. Bizim için oyunda bize sağlam bir istatistik veren bir detay değil, sadece görüntüdür. Bilginiz olsun. Ne kadar birleşse bile 10 tane alsanız +20 istatistik oluyor. Yarın öbür gün 1000 istatistiğiniz olsa, işte 10 tane şehir görünümü bu şekilde almış olsanız 1020 istatistik olacak. O yüzden değersizdir diyebilirim. Şimdi etkinliğimizde neler yapıyormuşuz? Sıralamalara baktık. İlk ona girebilirsek ödülleri alıyoruz. Burada paketlerimiz var. 230 liraya normalde zaten has altın fiyatı ortalama bu paket alınabilir. Ee, evet, bu paket fena değil, alınabilir. Şimdi şu pakete bakalım. 449 liralık pakette 90 tane has altın veriyor. 10 tane mitik veriyor. Oyunda değerli olan şey, bu paketi %4000 yapan şey bunlardır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, ben düşük yatırımlı bir oyuncu olsam gidip buraya 449 lira vermem. Ama aylık ne bileyim 5-10 bin lira kadar bir para atıyor olsaydım oyuna, şuradaki bufflara ve üstteki malzemeleri almak için kesinlikle bu ikisini alırdım. Onun altında para atıyorsam eğer, o söylediğim fiyatın altında şey yapmazdım. Bu iki pakette almazdım. Şimdi şuraya tıkladığımızda bonus katkı veriyor. Ne kadar katkı yaparsak o kadar sıralamamız mı yükseliyor? +50. Bence kötü etkinlik. Şimdi niye kötü etkinlik dedim? Abi şunu söyleyeceğim size. Normalde bazı özel etkinliklerimiz var bizim. Geliyorsun, buradan bu tarz vurmalı bir şey çıkıyor. Buna her vurduğunda sana ekrandan şey gelir. Hızlandırma gelir, elmas gelir, TP gelir, esans taşı, şu bu gelir. Abi burada sadece buraya bastığında buradaki sıralaman artıyor. Karşılığında hiçbir ödül almıyorum ben. O yüzden aşırı anlamsız. Her neyse, ben bu etkinliği oynanmasını tavsiye etmiyorum şimdilik ama devamına bakalım. iVice diye bir etkinliğimiz varmış. Ee, pardon, şöyle 7 gün süren bir etkinliğimiz olacak. Evet, bana günlerdir soruyordunuz. Epik görevlendirme anahtarı ve geliştirilmiş görevlendirme anahtarını biriktirelim mi? Hangi etkinliklerde kullanacağız diye. İşte 3-4 ayda bir gelen, bazen daha sık gelen, 2 ayda bir gelen bu tarz etkinlikler için anahtarlarınızı saklayabilirsiniz. Ama size tavsiyem şu arkadaşlar. Oyunun başındayken bence anahtarlarınızı biriktirmeyin. Eğer yeni başladıysanız bu oyuna. Elinizde 70 anahtar, 80 anahtar falan olsa bile burada anahtarları basarak bu etkinlikte zaten birinci olamazsınız. En fazla şuradaki hedef puanı toplar, şuradaki elması alırsınız. Ki bu bile sizin için yeterli. Oyunun başında anahtarlarınızı
kullanıp kahramanlarınızı geliştirin, o sandıktan çıkan kahramanları. 7 günlük görevler yapacaksınız bu etkinlikte. İşte ilk günün görevleri kahraman işte inşaat öldü, güç yükselt, kahraman parçaları kullan falan. İkinci güne geldiğimizde hayvan öldürme günü. Üçüncü günde epik görev, yine anahtar kullanma var. Mesela düşük yatırımlı arkadaşlar ve bu etkinliği oynamayacak arkadaşlara şunu tavsiye edeceğim. 7 gün boyunca da arkadaşlar buradaki hedef puana ulaşıp 2000 elması kesinlikle alın. Mesela anahtarlarınız biraz fazla var. İlk gün yarısını kullanın abi. 274 bin puanı alın. Üçüncü gün tekrar gelin burada. Diğer yarısını kullanın. Buradaki de üçüncü günü hedef puanı da alın. Dördüncü gün askere iteceksiniz. Beşinci gün bunları. Ya bunları niye tek tek böyle gösteriyorum? Yarın öbür gün bu etkinlik tekrar bildirimlere gelirse 7-8 ay sonra arkadaşlar en azından gün gün neler yapacaklarını görsünler diye. Tamamdır. Buradaki sıralamaya girdiğimizde ise bakıyoruz abi. Toplam sıralamada birinci olursak 100 tane genel mitik verecek. Bu tarz etkinlikleri oyunlarda balina diye nitelendirdiğimiz çok fazla para yatıran oyuncular var. Genelde size bırakmazlar. Hani ölü sunucuların, kimsenin oynamadığı, savaşlar çıkan ve herkesin sağa sola başka yerlere gittiği sunucularda eğer sunucunuzda balina oyuncu yoksa, herkes düşük yatırımlıysa malzemelerinizi kullanıp şunu alabilirsiniz. Ama onun dışında para yatıran oyuncular varsa hiç burada gidip de üçüncü olayım 30 tane şundan alayım. Üçüncü olmak için çantanızdaki tüm birikimi harcayacaksınız. Ve karşında sadece 30 tane bu parçadan 14 bin elmas hızlandırma falan alacaksınız. Anlamsız abi. Ama dediğim gibi başka bir özel etkinlik beklediğinizde bu sefer ne olacak abi? Şuradaki size dediğim muhabbet olacak. Burada şuna vurduğum zaman benim ekranıma elmaslar falan filan yağacak. O tarz bir etkinlik için, özel etkinlik için birikiminizi yaparsınız. O zaman girer. Burada sıralamaya girmeye çalışırsınız. Onun dışında benim tüm oyunculara düşük yatırım ya da para yatırmayan oyunculara tavsiyem 7 günde buradaki hedef puana ulaşın. Üçüncü kısma geldiğimizde ise bir tane puzzle gibi bir şeyimiz var. Burada arkadaşlar her birinin üstüne tıkladığınızda size farklı farklı görevler veriyor. Zaten etkinlik boyunca 7 gün boyunca bunları çok rahat tamamlayabiliyorsunuz. Şu hariç bunu tamamlayabilmek için bir paket satın almanız gerekiyor. İlla bu etkinliğin paketini almanıza gerek yok. Gidip normal bir pakette alabilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Eğer oyunun başında başladıysam bu paket size bu şekilde gelmez. Has altın yok çünkü sizin sunucunuzda şu anda. Size gider buradan hızlandırma falan verir. Şuradan sadece çerçeve verir. Buradan 100 tane fener parçası verir. Bu tarz oyunlarda şöyle bir mantık vardır arkadaşlar. Oyunun günü ilerledikçe mesela 204. gündeyim. Ve has altın seviyesi var. Has altın seviyesi mesela bende şu anda sunucumda kaç abi? 3 var, 5 var. 3 olunca bir eşik oluyor ve paketlerin ödülleri artıyor. Nasıl? 240 liraya diyelim ki 10 tane çekiç alıyorsunuz. Tamamen örnek söylüyorum. Daha has altın gelmemiş. 240 liraya 10 tane çekiç aldığınız zaman abi geliyorsun bu has altın 3 açıldığı zaman 230 liraya 15 tane 20 tane çekiç alabiliyorsun. Has altın 5 açıldıktan sonra o ödül 2 katına çıkıyor. Yani aynı parayı vererek daha fazla malzeme alıyorsunuz. O yüzden biz bu tarz oyunlarda kesinlikle oyunun erken aşamasında fazla paralar yatırmanızı tavsiye etmiyoruz. Yarın öbür gün 200-300. günlere geldiğinizde aynı parayla 3 kat 4 kat malzeme alacaksınız ki bu FC pardon has altın 8 ve has altın 10'a kadar ilerleyecek ve ödüller inanılmaz bir şekilde artacak. Bilginiz olsun. Benimki sadece paranız boşa gitmesin ya da bu bilgiyi bilin diye bir dost tavsiyesi. Şimdi düşük yatırımlar ne dedim? Ha, yeni sunucuda has altın olmadığı için gelip ben buradan sadece işte biraz hızlandırma falan veriyor ve sadece şu çerçeveyi almak için 230 lira vermiyorum. Onun yerine geliyorum buradaki haftalık avantaj kartını alıyorum abi. Ne alıyorum? Şef donanımı avantaj kartını alıyorum. Bu olmazsa şuradaki mağazadaki e, hemen haftalık aylık kartlara geliyorum. Bakın ödüller yükseltildi dediğim buydu işte. Yine aynı parayı veriyorsunuz. 2'den 2'ye çıkmış. İnanılmaz değişim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişim olmuş bu. Oyun beni trollüyor herhalde. 5'ten 7'ye çıkmış. Size dediğim ödüller buydu. 6'dan 9'a çıkmış mesela. Abi gelirsin burada alırsın haftalık donanım kartını. 229 liranı buna yatırırsın abi bunu alırsın. Ondan sonra gelirsin bu etkinlikte de o puzzle'ı açmış olursun. Size vereceğim bu kısımla alakalı en önemli taktik strateji buydu. Doldurma avantajları. Doldurma avantajları çok basittir. Oyuna para yatırdıkça yatırdığın elmas, satın aldığın paketin içindeki elmasa göre en altta 30 bin doldurmaya ulaşırsan bu intikali veriyor. İntikallerin oyunda hiçbir anlamı, avantajı yok. Bireysel av intikal hızı diyor. Bu da oyunda işinize yarayan bir detay değildir. Hiçbir alanda da işinize yaramayacak. Tamamen görüntüdür. Yani görüntüde bence bir strateji ve savaş oyununa göre en azından benim ilgimi çekmedi. Bilmiyorum beğenenleriniz varsa tabii ki alabilir.
Onun dışında burayla ilgili anlatılacak bir şey yok. Şimdi burada şu fenerleri nasıl kazanacağız? Bu fenerleri ana sayfadaki paketleri satın alarak kazanabilirsiniz. Ya da elmaslarınızı harcayabilirsiniz. Diyelim ki elmasınızı biriktirdiniz. VIP basacaksınız. 400 bin 500 bin elmasınız var. Burada basıp şu fenerleri alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu tarz özel etkinlik geldiğinde ben bu etkinliği tercih etmiyorum. Vurmalı dediğim karşılığında ödül aldığım etkinlik için ben olsam elmasımı saklardım. O yüzden burada elmasımı harcamazdım. Hızlandırma kullandığınızda size bu fenerlerden verecekmiş. Sınırı yok. Sınırı yok dediğim şu şekilde görebilirsiniz. Mesela gel abi nereden bakalım? Evet mesela burada 5 saatlik bir hızlandırma kullandım. Hemen şöyle etkinliğimize geliyoruz. Abi 5 saatlik hızlandırma kullanmaktan bana 2 tane bundan vermiş. Bilginiz olsun. Bunu kendi elinizdeki hızlandırmaya göre oran yapabilirsiniz ya da aynı şekilde girip benim yaptığım gibi deneyebilirsiniz. Kaynak toplayarak 300 tane elde edebiliyormuşsunuz. Maksimum sınırı buymuş. Bunu kesinlikle yapın. Hani zaten bedava bir hafta boyunca kaynak toplayacaksınız. Hayvanları yenerek 700 tane elde edebiliyormuşsunuz. Bunu yaparken işte şu etkinliğin üçüncü günüydü yanılmıyorsam. Hayvan kesmek kaçıncı günüydü? Ha, ikinci gününe mesela denk getirin. Burada hayvanları kesin. Ama bu etkinlik içinde çantanızdaki enerjileri fazla fazla kullanmayın. Bence oyunun verdiği enerjileri kullansanız yeterli. Şunu tamamlamak için ekstra çantanızdaki tüm enerjiyi boşaltmanızı tavsiye etmem. Şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bu paketlerin kötü olduğunu söyledim. Ben beğenmedim. Oyunun ilerleyen aşamalarında artık has altın geldiyse sunucunuza ve bu şekilde paketler geldi. E, Bu paketi kesinlikle eğer size has altın veriyorsa ve paketin içeriği bu şekildeyse ya da has altın biraz düşük olabilir. Almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Has altın varsa kesinlikle alabilirsiniz. Has altın yoksa zaten dediğim gibi almayacaksınız. İkinci bir şey, oyuna eğer 15-20 bin ne bileyim işte 30 bin gibi paralar atıyorsanız buradaki paketlerden ilk üçünü dördünü falan alabilirsiniz. Şimdi size paketlerin çalışma mantığını anlatacağım. Şimdi ilk paket her zaman neredeyse %90 tüm paketlerde geçerlidir. En avantajlı pakettir. 230 liraya alabileceğiniz en çok malzemeyi alırsınız. Sonra ikinci pakete geçtiğinizde bunun fiyatı işte iki kat artar. Buranın oranı düşer. Size verdiğim malzemelerin de arttığını görürsünüz ama yatırdığınız paraya kıyasla bir önceki paketten daha az şey malzeme almış oluyorsunuz. Bu senaryoda abi ikinci paket de aldınız diyelim. Üçüncü pakete geçtiğinizde bu sefer aynı şey oluyor. Daha da karsız ve zararlı bir duruma düşüyorsunuz. O yüzden ben bu tarz oyunlarda en azından King Shot için söyleyeyim. Paket satın alacağım zaman genelde ilk iki paketi alıyorum. Bazen üçü alıyorum. Tamamen yatırım düzeyime bağlı. Sonraki paketleri almıyorum. Zaten balinaysanız her şeyi tıklıyorsunuz desem umarım balina arkadaşlar bana kızmazlar. Genel olarak bu etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada çok önemli bir detay vermeyi size unuttum arkadaşlar. Bu etkinlikte buradaki fenerleri etkinlik bitmeden yani 8 gün sonra kesinlikle burada kullanın. Çünkü etkinlik bittikten sonra burada biriktirdiğiniz fenerler kaynağa dönüşecektir. Yani kaynağa dönüşmek eşittir çöpe gitmek anlamına geliyor. Hiçbir işinize yaramayacak. Şuradaki ünleme tıkladığınızda burada da en altta bu detayı size vermiş. Çarpan muhabbetleri falan varmış ama bunların çok önemli olduğunu düşünmediğim için ekstra size bilgi verip zamanınızı çalmayayım. Umarım video işinize yaramıştır. Anlatırken bir anda da hala inceliyorum ekstra bir şey var mı diye. Ama maalesef yok. Bu arada bu videoyu 15. Krallık'tan çekiyorum. Bir Tuna arkadaşımın hesabı verdiği için teşekkür ederim. O da takipçilerimizden biri. Onunla da yakın zamanda bir hesap inceleme videosu çekmiştik, tanıştık. Güzel de bir video oldu. Yakın zamanda onu da sizlerle paylaşacağım. WhatsApp grubumuza, Telegram grubumuza, Discord grubumuza ve ayrıca Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz ve diğerlerine katılabilirsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Gecenin şu an saat 3.30 oldu. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ben de gidip gönül rahatlığıyla yatabilirim. Herkese cümleten iyi geceler. Sağlıcakla kalın.